Merhaba, ben Doktor Mehmet Çetin. Bugün sizlere inmemiş testis ve inmemiş testis ameliyatından bahsedeceğim. Bebek doğmadan önce testisler ilk önce karın içinde gelişir. Bebek büyüdükçe testisler kasık kanallarından geçerek genellikle bebek doğduğunda torbaya ulaşırlar. Testislerin torbada karın boşluğunun dışında bulunması sperm üretimi için en uygun şartları sağlar. Testisler torbada yukarı ve aşağı hareket edebilirler. Özellikle vücutta stres yaratan durumlarda oldukça hareketlidirler. Bu stresli durumlara örnek olarak fizik muayene, bebeklerin ağladıkları zamanlar veya oda sıcaklığının çok düşük olması verilebilir. Bu durum vücuttaki normal bir reflekstir. İnmemiş testis, diğer adıyla kriptorşizm, testislerden birinin veya her ikisinin testis torbasında görülmemesi ya da hissedilmemesi durumudur. İnmemiş testisler karında, kasık kanalında, kasık kanalının dışında veya başka yerlerde bulunabilirler. Her 100 normal doğumdan 4'ünde inmemiş testis saptanmaktadır. Prematür doğumlarda ise her 5 bebekten birinin inmemiş testisi bulunmaktadır. İnmemiş testisi olan bebeklerin büyük çoğunluğunda testisler doğumdan sonra 3 ila 6. ay arasında kendiliğinden torbaya inmektedir. Bu durumda başka bir tedavi gerekmez. İnmemiş testis tanısındaki en güvenilir yöntem uzman muayenesidir. Testisler 6. aya kadar torbaya inmemişse en etkili tedavi yöntemi ameliyattır. Çocuğunuz için neden ameliyat düşünmelisiniz? İnmemiş testisler başka diğer hastalıklara da sebep olabilir. Bu sorunlar ameliyatla önlenebilir veya düzeltilebilir. İnmemiş testis kasık fıtığı ile birlikte bulunabilir. Testis torsiyonu dediğimiz testisin kendi etrafındaki dönmesiyle birlikte olabilir. İnmemiş testisi olan çocuklarda ilerleyen yaşlarda testis kanseri görülme riski artmıştır. Oğlunuzun ileride çocuk sahibi olması ile ilgili endişeleriniz olabilir. İyi haber, tek taraflı inmemiş testisi olan çocuklarda çocuk sahibi olma oranları toplumun geri kalanıyla benzerdir. Ancak iki testisin de inmemiş olması kısırlık ihtimalini arttırmaktadır. Orşiyopeksi yani testisin indirilmesi ameliyatındaki hedef, inmemiş testisin normal veya olabilecek en uygun pozisyona getirilmesidir. Ameliyata genel anestezi altında fizik muayene ile başlanır. Kasık üstünde 2 ila 4 santim, torbada ise 1 ila 2 santimlik kesi yapılır. Testis bulunduktan sonra testis kordonu ve damarlar serbestlenir. Testis torbaya indirilir ve sabitlenir. Ameliyatın risklerinden bahsedecek olursak, her ameliyatta olduğu gibi anesteziye bağlı riskler, kullanılan malzemelere karşı alerji, yarı yere enfeksiyon riski bulunmaktadır. Torbada gözle görülür şişme ve morarma görülebilir. Bu durum genellikle kendiliğinden düzelmektedir. Testis çürümüş ise çıkarılması gerekebilir. Testis çok yukarıda veya karın içinde ise 2 aşamalı ameliyat gerekebilir. Bu durumda ikinci seans 6 ay sonra planlanmaktadır. Nadiren de olsa testisler düzgün pozisyonlarda torbaya yerleşemez veya yeniden yukarı çıkarsa ilerleyen dönemde tekrar ameliyat gerekebilir. İndirilmiş testis kendi çevresinde dönebilir. Nadir olarak testisler küçülebilir ve fonksiyonunu yitirebilir. Testisler torbaya indirilmesine rağmen testislerin hormonal aktivitesi veya sperm yapısı ve fonksiyonları korunamayabilir. Testisler normal yerine indirilse bile testis kanseri gelişme riski normal bireylere göre hala artmış olarak devam eder. Ameliyatınız yaklaşık 1-2 saat arası sürmektedir. Ancak ameliyat öncesi hazırlık ve anestezi, ameliyat sonrası uyanma ve derlenme süreleri ile birlikte ameliyathanede geçirilen süre 2,5 ile 3,5 saat arasında değişebilmektedir.
Yeme içme konusuna gelecek olursak, aksi belirtilmediği sürece ameliyattan 4 saat sonra yudum yudum su içmeye başlayabilir. Bulantı kusma olmaz ise 6 saat sonra ayran, çorba, yoğurt, muhallebi, püre gibi yumuşak gıdalarla beslenebilir. 8 saat sonra ise normal beslenmeye başlayabilir. Ameliyatın ertesi günü sabah yara yeri kontrol edilir, pansumanı yapılır. Bir aksilik olmaz ise taburculuğu planlanır. Bir hafta 10 gün kadar istirahat önerilir. Ameliyatın 3. günü ve 1. hafta yara yeri kontrolüne çağrılır. Dikişlerinizin tamamı kendiliğinden eriyecektir. Dikiş aldırmanız gerekmemektedir. 1. ay ve 3. ay rutin kontroller, 6. ay kontrolünün ardından 2. yıla kadar 6 ayda bir kontrole gelmeniz önerilmektedir. Devamında ise önerimiz ergenliğe kadar yıllık kontrollere gelmeniz şeklindedir. Sorularınız var ise sunumun ardından hekiminize sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.